Allah Musa peygambere kendisine inananlarla birlikte Mısır'dan çıkmasını emrediyor. Musa peygamber de bir grup inananın yanına alıyor. Bir gece vakti Mısır'dan ayrılıyor. Ayrıldıktan kısa bir süre sonra Firavun bunu fark eder. Ordusuyla Musa peygamberin peşine düşer. Musa peygamber neyin önüne gelir? Kızıldeniz. Yani Kızıldeniz biliyorsunuz geçmiyor ama rivayetlerden olduğunu anlıyoruz. Kızıldeniz'in önüne geçecektir. Önde Kızıldeniz, arkada Firavun'un ordusu. Önünde Firavun ordusu gibi deniz, arkasında deniz gibi Firavun ordusu. Allah Azze ve Celle emreder. Asanı yere vur. Asa yere vurulunca deniz ikiye yarılır. Musa peygamber inananlarla birlikte geçer. Gaza gelen Firavun da geçmeye çalışır. Ama geçmeye çalışırken deniz fermuar gibi Firavun'un üstüne kapanır. Allah inşallah bizi affeder de ahirette bunları müşahede etmek için çok heyecanlanıyor insan. Nasıl olmuş böyle hadiseler diye. Nasıl olmuş? Bakara 50. Hani bir zaman sizin için denizi yarmıştık. Bakın ayet söylüyor ama Firavun meselesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan ne kadar zaman önce gerçekleşmiş bir olay. Öyle değil mi? Ama ayet nasıl anlatıyor? Dikkat eder misiniz yani? Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmi. Hani bir zaman sizin için denizi yarmıştık. Sizi kurtarıp Firavun'u ve adamlarını suda boğmuştuk. Siz de bakıp duruyordunuz. Şuara 61-66. İki topluluk birbirini görünce Musa'nın adamları eyvah yakalandık dediler. Musa, hayır asla. Rabbim şüphesiz benimledir, bana yolu gösterecektir dedi. Bunun üzerine Musa'ya vur asan ile denize diye vahyettik. Bazı bizli ifade var. Gizli öznede biz var. Farkında mısınız? O da Allah Azze ve Celle bunu yaparken melekler de müşahede ediyor manası da var. Vurunca deniz hemen yarılıverdi ve her parçası kocaman bir dağ gibi oldu. Ötekilerini de buraya yaklaştırdık. Musa ve beraberindekilerin hepsini kurtardık. Sonra da ötekileri suda boğduk. Şimdi bu hadiseye başka delil var mı? Var. İngiltere'de British Museum'da Firavun zamanından kalma 6 numaralı papirus. Sarayın beyaz odasının muhafızı, kitaplarının reisi Amenamoni'den Katip Pentarhor'a bu mektup elinize ulaştığı vakitte ve noktası noktasına okunduğu zaman kalbini müteessir edecek bir halde olan acıklı felaketi, dalgalarda boğulma felaketlerini öğrenerek kalbini kasırga önündeki yaprak gibi en şiddetli ıstıraba teslim et. British Museum'da var bu papirus 6 numaralı. Onu okuyoruz. Neyi anlatıyor sizce? Bu olayı anlatmıyor mu? Musibet şiddetli, zaruret birdenbire onu zapt etti. Sular içinde uyku, canlıya acınacak bir şey yaptı. Reislerin ölümünü, kavimlerin efendisi, şartların ve garpların kralının mahvolmasını tasvir et. Sana gönderdiğim haber hangi habere kıyas edebilirsin? Verilen haber yazıtlarda doğrulanıyor yani. British Museum'daki papirüsü okuduk. Başka bir şey okumadık yani. Bir şey katmadık. Çok enteresan değil mi? Devam edelim Firavun meselesindeki ilginçliklere. Yunus suresi 90, 91, 92. Derken İsrailoğullarını denizin öteki yakasına geçirdik. Hadise o kadar dehşetli ki bir cümlesi hemen bütün hatırayı çekiyor değil mi? Firavun ve ordusu da haksız yere onlara saldırmak üzere peşlerine düşmüştü. Sonunda Firavun boğulmak üzereyken şöyle dedi. El hak, inandım ki. İman-ı bilye isteniyor buna. Son anda artık ümitsiz iman. Kabul olur mu bu iman? Ölüm gelir gelmez. Hatim getirsen bitti. Perde-i gayb açıldı mı iş bitti demek. Bu ölümün zamanla, yaşla hiçbir alakası yok. Bizim gafletimiz başka hiçbir şey değil. Ölüm çok yakın. Çok yakın. El hak, inandım ki İsrailoğullarının iman ettiğinden başka tanrı yokmuş. Ben de artık kendini ona teslim edenlerden biriyim. Cümleler güzel. Kabul edildi mi? Asla. Şimdi mi? Halbuki daha önce hep baş kaldırmış ve bozguncular arasında yer almıştın. İşte bugün senin cesedini kurtaracağız ki, bu çok enteresan bak burası. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ. İşte bugün senin cesedini kurtaracağız. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ. İşte bugün senin bedenini kurtaracağız. Anahtar mesele burası. Ki senden sonra gelenler için ibret olsun. İnsanların pek çoğu gösterdiğimiz delillerin bilincinde değillerdir. Bak şimdi. Ayet ne diyordu? فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ. Bugün senin cesedini kurtaracağız. Niye kurtaracaksınız ya Rab? Çünkü insanlara ibret olsun diye. Bu gaybi haberi doğrulayan keşif yapılıyor. Ne zaman? 1896. Mısır'da. Arkeolojik araştırmalar yaparlarken denize vurmuş 6 ceset buluyorlar.
Nerede bu cesetler? British Museum'da. Biliyorsunuz değil mi? Denize vurmuş 6 ceset. Mumyalanmamış ama bozulmamış. Saçı var, burnu var, tırnağı var, dişi var. Ve en enteresanı secde pozisyondalar. Ayet yine gerçekleştiriyor mu olayı? Gerçekleştiriyor. Yani siz 1400 yıl önce bir laf söyleyeceksiniz ve 19. yüzyılda bunun keşfi ortaya çıkacak. Olabilir mi hiç beşer kelamı? Mümkün mü böyle bir şey? Gerçekten ya kafam karıştı, inanma, birçoğu nefis meselesi ve iki sebep. Birincisi kibir, ikincisi heva. Bir insan kibrine yenildi mi, ben böyle bir adamım diye ve hevasına yenildi mi, benim özel isteklerim var, ben kimsenin emrini dinleyemem diye, o zaman o harf böyle bu kelime. Yoksa şurada şüphe etmeye adamın mecali kalmaz şu hakikatlerin karşısında. Hangi birini yalanlayacaksın? Velev bir insanın hakikate girmesi için bir meseleyi %100 anlamasına gerek yoktur. Zannı gali bile var mıdır dersin. Herhalde oluyor dersin. Ya inandım kuvvetli dersin. Daha sonra da kapının içinden girersin. Üstad Hazretleri'nin dediği 100 kapılı saray. 99'u açık, biri kapalı. Bir insan diyebilir mi böyle bir saraya girilemez diye? Bir insanın kapıdan içeri girebilmesi için bir hakikati %100 bilmesine gerek yoktur. Böyle meseleleri aldıktan sonra zannı galibiyle kapıdan içeri girer, içeriden bakarsın. Çünkü dışarıdan görülmeyen nice meseleler içeriden çok anlaşılır olur. Öyle değil mi? %100 anlama. Öyle bir şey yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalpleri yumuşatmak için kimisine zekat payından para vermiyor mu? Veriyor. Amaç ne orada? Gir kapıdan içeriden bak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın metodu müellefe-i kulüp değil mi? Kalpleri yumuşatmak için zekat payından para vermiyor mu? Buyur diyor, iman et. Yani ondan sonra içeri gir. İçeriden zaten çıkman mümkün değil. Mümkün değil. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.